Yani burada köle kim olacak, işte efendi kim olacak tartışmasını çok yapmak istemem. Çünkü yine tarihe baktığımızda bu değişimi kaçıranların genelde sonları da çok iyi olmuyor. Tarihte görülen, eski çağlarda ya da yakın çağlarda görülen o teknolojik kırılımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Değişim adına, insanlığın belki de yeryüzündeki misyonu adına en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. Aslında bu sorunun cevabını tarihe bakarak da bulabiliriz. İnsanoğlu her zaman teknolojik anlamında hep ilerleme noktasında eğilim göstermiştir. İşte ta ilk zamanlarda ateşin bulunmasından tutun da son zamanlardaki işte Endüstri 1-2-3 devrimlerine kadar sürekli bir gelişim göstermişizdir. Sürekli bir ilerleme. Tabii zaman zaman bazı jenerasyonlarda duraksamalar olsa da bu değişim, bu gelişim hiçbir zaman değişmemiştir. Yine tarihe baktığımızda bu değişimi kaçıranların genelde sonları da çok iyi olmuyor. Dolayısıyla yapay zeka teknolojisini biz bugün tarihte görülen, eski çağlarda ya da yakın çağlarda görülen o teknolojik kırılımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden yapay zeka teknolojileri geride kalmamak adına, değişim adına, insanlığın belki de yeryüzündeki misyonu adına en önemli dönüm noktalarından bir tanesi. En kaba tabiriyle ben bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla tabii ilgili cevap verebilmek için insanların da gelişim psikolojilerine bakmak gerekiyor. Ama ben ilk etapta yani robotlarla insanların bir kere bütünleşeceğine, yani mikro robotlar, belki mikro seviyedeki sensörler vücudumuzda dolaştığında vücudumuzun sinir sistemleriyle haberleşen sistemler ve dolayısıyla bir kere vücut içerisindeki aktiviteleri kontrol altına alan veya hastalanmayı, işte mutlu olmayı, kızgın olmayı gibi hisleri kontrol altına alan bir sistemleri konuşuyor olabiliriz. Yani burada köle kim olacak, işte efendi kim olacak tartışmasını çok yapmak istemem. Çünkü bu yapay zeka ile değil, biraz insanla alakalı olan bir şey. Yani insanlar var olan güçlerini ne kadar şu an bugün günümüzde paylaşıyorlar, gelecekte nasıl paylaşacaklar? Bunun sorunun cevabını vermek çok zor. Ama ben yine de bu teknolojiler yayıldıkça insanoğlunun ulaştığı kaynakların da artacağını düşünüyorum. Ortalama insanoğlundan bahsediyorum. Yani eskiden sadece işte altını vardı bir insanın. Atıyorum korunaklı bir yer tutuyordu ve bu altını sadece benim olacak diye yani bütün varlığını tutup başka kimseye vermeyebilirdi. Ama şimdi zenginliği az da olsa paylaşıyoruz. Nedir bu zenginlikler? İşte artık iletişim kurabiliyoruz. Yani dünyanın dört bir yanında herkes iletişimi çok rahat bir şekilde kuruyor ve geçmişe göre çok çok daha ucuz. Yani hatırlayın, bundan 30-40 sene öncesine kadar bir mektup atmak bile, bir mektup yollamak bile ne kadar meşakkatli, birinden bir haber almak ne kadar zor. İşte bilmem kaç kontöre sadece birkaç saniye konuşuyorken şu an neredeyse bu işleri bedava diyebileceğimiz seviyelere kadar düşürdük. Bence gelecekte de böyle olacak. Yani çok güçlü insanlar mutlaka bu teknolojileri, bu kaynakları daha fazla paylaşmak zorunda kalacaklar. Merkeziyetsizlik arttıkça kaynaklar bir şekilde toplumlara da yayılacak diye düşünüyorum. Yani efendi köle, yani kimin kontrol edecek? İnsanlar arasında birazcık dengeleme olacaktır diye düşünüyorum. Makineler kısmına geldiğimizde ise hani makinalarla insanlar arasında bir çekişme olacak mı? Ben onun öyle olacağını zannetmiyorum. Çünkü bunun da regülasyonları yapılabilir. Önlemler alınabilir erkenden. Bu seviyelere çıkmamıza da zannediyorum daha var. Yani bu tartışmaların sonucunda da çeşitli protokollerle bu tarz potansiyel problemler bence önlenecektir.